Yıllarca Fransız arşivlerinde gizli kalan ve İstanbul'un işgalini adım adım, tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren sarsıcı görüntülerle karşınızdayız. Lütfen bu videoyu son saniyesine kadar dikkatle izleyin. Çünkü az sonra adım adım tanık olacağınız kibrin, ihanetin ve o sahte bayram kutlamalarının ardındaki karanlık gerçeği gördüğünüzde kanınız donacak. Bugün sizleri sıradan bir video incelemesine değil, 1918 ve 1919 yıllarına götürerek tarihin gizlenen o soğuk ve acımasız yüzüyle buluşturacağız. Ekranda görecekleriniz basit arşiv kayıtları değil, psikolojik şiddetin, azınlık taşkınlıklarının ve kendi vatanında esir düşen bir halkın en net, en can yakıcı görsel kanıtlarıdır. Tarihimizin bu en karanlık anlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için belgeselimizi beğenmeyi ve izlerken hissettiklerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. O büyük kabusun başladığı ilk güne dönüyoruz. Tarih 13 Kasım 1918. Ekranda Boğaz'ın o eşsiz sularını yaran, bacalarından kapkara dumanlar savuran devasa işgalci zırhlılarını görüyoruz. Yüzyıllardır hiçbir düşman donanmasının aşamadığı Çanakkale Boğazı'nı kağıt üzerindeki bir ateşkes kararıyla geçip başkentin kalbine demirlemişler. Lütfen o devasa gemilerin soğuk ve acımasız çelik gölgelerine dikkatle bakın. Toplarının namluları minarelere, saraylara, yedi tepeli şehre çevrilmiş durumda. Bir an için kendinizi o puslu sabah uyanan bir İstanbullunun yerine koyun. Pencerenizi açıyorsunuz ve asırlardır güvende hissettiğiniz o suların düşman zırhlılarıyla dolduğunu görüyorsunuz. Kalbinizde hissedeceğiniz o ilk büyük çaresizlik, o tarifsiz nefes darlığı nasıldır? Hayal edebiliyor musunuz? Bu sadece bir askeri geçiş değil. Koca bir imparatorluğun boynuna geçirilen yağlı bir urganın ilk ilmeğiydi. Fakat tam o gün 13 Kasım 1918 günü İstanbul sularına çöken o karanlığı yırtan bir ışık vardı. Düşman donanması boğazı tutarken o devasa zırhlıların arasından sessizce süzülen küçük bir geminin güvertesinde ufka çelik gibi mavi gözlerle bakan bir paşa duruyordu. Yanındaki yaveri düşman gemilerine bakıp gözyaşı dökerken Mustafa Kemal Paşa tarihin seyrini değiştirecek o eşsiz ve keskin cümleyi kurdu. Geldikleri gibi giderler. İşte o gün o küçük güvertede atılan o sarsılmaz bağımsızlık tohumu, düşmanın boğaza demirlemiş bütün o çelik zırhlılarından çok daha güçlüydü. Zırhlıların o boğucu gölgesi şehre düştükten sadece 10 gün sonrasına 23 Kasım 1918'e gidiyoruz. Ekranda rıhtıma yanaşan küçük bir deniz motoru görüyoruz. İçinden inen kişi Fransız işgal gücü komutanı. Rıhtımda ise onu karşılamaya gelmiş fesli Osmanlı devlet yetkilileri var. Lütfen generalin yüzüne ve vücut diline dikkatle bakın. Bu an kibrin şahlandığı andır. General kendisine uzatılan ellere zoraki, buz gibi bir tavırla dokunuyor. Resmi heyete sırtını dönmekten en ufak bir sakınca duymuyor. Vücut dili adeta şunu haykırıyor: ben buraya bir misafir değil, mutlak bir efendi olarak geldim. Peki rıhtımda bu soğuk ve küstah tavrı uzaktan izleyen İstanbulluların yüreğinde o an nasıl bir fırtına kopuyordu? Yüzyıllardır fethedilemeyen bir şehrin insanları omuzlarındaki bu ağır yenilgi yüküyle bu manzaraya nasıl dayanacaktı? Generalin hemen ardından Dolmabahçe Sarayı'nı kalacağı yer olarak isteme küstahlığı. İşte bu ilk adımdaki kibrin zehirli bir sonucuydu. Ve 1919'un o puslu ilk aylarına uzanıyoruz. Görüntüde bir geminin güvertesi var. Fakat burada askerlerden ziyade inanılmaz derecede sıkışık bir sivil kalabalık göze çarpıyor. Şemsiyeli siviller, diplomatlar, din adamları ve boyunlarında fotoğraf makineleriyle batılı gazeteciler. Bu video bize çok acı bir gerçeği,
işgalin turistik ve şov boyutunu anlatıyor. Onlar için İstanbul izlenmesi ve yağmalanması gereken egzotik bir panayırdı. Gemi güvertesindeki bu gösteriş ve telaş yaşanırken kameraların dönüp bakmadığı İstanbul'un arka sokaklarında neler oluyordu? Açlık, yokluk ve salgın hastalıklarla boğuşan, evlatlarını Yemen'de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta kaybetmiş İstanbullu annelerin feryatlarını bu kameralar kaydediyor muydu? İşgalci subayları Beyoğlu'nun ışıltılı salonlarında şampanya kadehlerini tokuştururken, evinde yakacak tek bir odunu, çocuklarına verecek bir lokma ekmeği olmayan Türk halkının yaşadığı o derin sefaleti ve onur kırıklığını kim anlatacaktı? Ve gelelim 8 Şubat 1919'a, psikolojik şiddetin zirve yaptığı o kara güne. Videonun ilk dakikalarında o bitmek bilmeyen kahredici bekleyiş anlarına şahit oluyoruz. General henüz ortada yok, ancak rıhtımda etten bir duvar örmüş sömürge askerleri ve etrafta kibirle volta atan işgal subayları var. Bazen beklemek esaretin en büyük işkencesidir. İşgal komutanı bilerek ve isteyerek gecikiyor. Koca bir başkenti, devleti ve halkı psikolojik bir cendereye sokmak, zamanın ve mekanın tek hakimi benim mesajını vermek için bu sessizliği adeta bir kırbaç gibi kullanıyordu. İşte o uzun, onur kırıcı bekleyişin ardından general nihayet görüntüye giriyor ve rıhtıma dizilmiş Afrika kökenli sömürge askerlerini teftiş etmeye başlıyor. Halifeliğin başkentine sizi kendi askerimizle değil, sömürgelerimizle bile hizaya sokarız mesajı veriliyor. Videonun devamında ise o utanç verici sahne beliriyor. General, şehre bizzat seçtiği bembeyaz bir atın üzerinde giriyor. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Kendi vatanınızda, Fatih Sultan Mehmet'in mirasında, düşman bir komutanın asırlar sonra yeni Fatih edasıyla beyaz at üzerinde geçiş yapmasını izlemek zorunda kalsanız ne hissederdiniz? İstiklal Caddesi o gün tarihi bir kırılma, büyük bir ihanet yaşıyordu. Bir yanda balkonlara işgalci devletlerin bayraklarını asan, sokaklara dökülüp Fransız generalin atının önüne çiçekler seren, çılgınca sevinç çığlıkları atan Ermeni ve Rum çeteleri, şımarık azınlıklar vardı. Onlar için asırlık intikam günüydü. Diğer yanda ise kendi yurdunda esir durumuna düşen İstanbul halkı. Türkler o gün kepenklerini indirdi, perdelerini sımsıkı kapattı ve evlerinin karanlığında azınlıkların o taşkın sevinç naraları eşliğinde sessizce kan ağladı. Bir milletin tarihi, gururu ve onuru o beyaz atın nalları altında işte böyle ezilmek isteniyordu. Son görüntülerimizde ise işgalin artık kalıcı bir sisteme dönüştürülme çabasını ve o ikiyüzlü kutlamaları izliyoruz. Görünürde kutlanan işgalcilerin kendi ulusal bayramları Fransız Milli Günü'ydü. Şehrin sokakları yabancı bayraklarla donatılmış, gösterişli geçit törenleri düzenlenmişti. Ancak atılan o sevinç naralarının, sokakları inleten o şımarık taşkınlıkların ardındaki asıl sebep sıradan bir ulusal bayram değildi. Onlar Fransız bayramını kılıf yaparak, aslında asırlar sonra İstanbul'u Türklerin elinden alışlarını, bu kadim şehri sözde yeniden fethetmelerini kutluyorlardı. Haç ve kılıç bir bayram maskesi ardında Türk'ün bağrına saplanıyordu. Kameraya yansıyan ve yan yana yürüyen o üç farklı gruba iyi bakın. Göğüsleri madalyalarla kaplı işgalci generalleri, Avrupalı diplomatlar ve tam yanlarında cübbeleriyle üst düzey Katolik din adamları. Kılıç, haç ve diplomasi tek bir karede birleşmiştir. Din adamlarının komutanlarla aynı hizada yürümesi, İstanbul'a adeta medeniyet ve yeni bir inanç düzeni getirdikleri iddiasının ta kendisidir. Onlar için bu, yarım kalmış bir Haçlı seferinin nihai zaferiydi. Videonun sonunda gördüğümüz süngü takmış sömürge piyadelerinin o sert ve nizami geçişi ise Türklere verilen açık bir gözdağıdır. Peki, bu çelikten süngü duvarının ardında ezilen,
Azınlıkların taşkınlıklarıyla gururu kırılan bu halk asırlık onurunu nasıl koruyacaktı? Bu karanlık tünelin bir sonu var mıydı? Ancak o çelik zırhlıların, beyaz atların, sahte bayram kutlamalarının ve cübbeli din adamlarının hesap edemedikleri, göremedikleri o tek ve en büyük gerçek şuydu. Onlar İstanbul sokaklarında bu kibirli yürüyüşlerini yaparken, Boğaz'ın o serin sularında yankılanan geldikleri gibi giderler sözü, çoktan bütün Anadolu'nun kurtuluş andı olmuştu bile. Küllerinden yeniden doğacak ve kurdukları tüm bu yeni düzeni sahiplerinin başına yıkacak o kutsal direniş ateşi artık harlanmıştı. Ve son söz, Atatürk yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için ona çok uzaklardan bakmak gerekir. Uzaktan bakanlar onu anladılar. Peki ya kanatları altında yaşayanlar? Belki onlar da bütün emanetlerini bir gün kaybedip uzaktan bakmak zorunda kaldıklarında işte o zaman onu anlayacaklar. Tarihimizin bu unutulmaz günlerini ve şanlı direnişimizi daha fazla kişiye ulaştırmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve hissettiklerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın.